Merhabalar, yeni bir derste daha birlikteyiz. Önceki derste sol el ile ilgili başlangıç yaptık. Birinci pozisyon, ikinci pozisyon konusunda birazcık size aydınlatmaya çalıştım. Kromatik bir egzersiz verdim. Seslerin isimlerinden bahsettim ve 1-4-2-4, 1-4-3-4'ü çalışın dedim. Umarım çalışmışsınızdır. Şimdi birazcık daha nota okuyarak sol el ve sağ eli aynı anda kullanmaya çalışacağız. Bununla ilgili ne demiştim? Ben ikinci pozisyonda icralara başlayacağım demiştim. Önceki alıştırmayı birinci pozisyonda da ikinci pozisyonda yapabileceğini söylemiştim. Şimdi ikinci pozisyon olduğu için ilk başta mesafeyi tam olarak çözemiyor olabilirsiniz. Ama dediğim gibi tuner bu konuda sizin her zaman yardımcınız olacak. Ud'u elinize aldığınızda akort edin. Sonrasında da bir sese basın ve tuner'la bunun doğru olup olmadığını kontrol edin. Şimdi ben diğer kontrol edebileceğiniz şeylerden bahsedeceğim. Belki bunun için birazcık daha ud'la vakit geçirmiş olmanız, kulağınızın bunları algılaması gerekiyor. Ben size yine de birazcık bunlardan söz edeyim. Şimdi bu sesimiz la. Bu sesimizin la olduğunu bilmiyorsanız bile şöyle öğreneceksiniz. La sesi nerede olabilir? Bu soruyu kendinize sorabilirsiniz. Açık telleri ezberlemiş olduğunuzu düşünüyorum. Açık telleri eğer biliyorsanız la sesi ne en yakın sesleri düşüneceksiniz. Yani la neyin üzerinde olabilir? Bir kere bu noktada şunu çok iyi bilmeniz gerekiyor. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Bunu herkes herhalde ilkokulda, ortaokulda, müzik dersinde do, re, mi, fa, sol, la, si, do diye bir oktav söylemeyi öğrenmiştir diye düşünüyorum. Kendinize şöyle bir pratik yapın. Mi'nin bir ses üzerinde ne var? Üzerine derken tizinde ne var? Fa. Mi'nin bir ses altında ne var olarak? Yani kalınında ne var? Re. Si'nin do üzerinde, işte solün bir ses altında ne var? Fa var gibi. Kendinize bir sonraki yani bir tizi ve bir pestini öğrenecek şekilde biraz çalışıp bunu ezberlemenizi istiyorum. Çünkü burada da yani la'dan sonra ne gelir dediğimde, yani la'nın yanında bir tiz ne olur dediğimde si diyebilmeniz gerekiyor. Bu si bemol de olabilir tabii ki ama ilk aklınıza gelen sesin si olması gerekiyor. Bazen bu kafa karışıklığı olabiliyor öğrencilerde. Yani la'dan sonra ne gelir? Fa mıydı gibi. Bu kafa karışıklığını engellemeniz için do, re, mi, fa, sol, la, si, do'yu bir kere şöyle bir şablon olarak piyano gözünüzün önünde getirin ya da Google'a reklam verdim. Olur mu? Neden olmasın? Neyse, tamam. Arama motoruna. Arama motoruna bir oktav do majör gam yazdınız mesela. Ya da piyano yazın. Piyano tuşları diye bir şey yazarsanız do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Bunun kesinlikle uygulamaları da var telefona indirebileceğiniz. Bir kere nota öğrenmelisiniz. Nota öğrenme programları var. Bunlar size destek olabilir. Şunu istiyorum. Do'dan sonra yani bir tizinde ne vardır? Re, pestinde ne vardır? Si. Bu önemli. Bunu biliyorsanız zaten şimdi la dediğimde la neyin tizindedir sorusunu sorarsınız. Bir altında ne vardır? Sol. O zaman bu sol sesinin üzerinde bir la vardır gibi birazcık mantık yürüterek de bu sesleri bulabilirsiniz. İlla işte re bemol deyince mesela öğrenciler re bemol nedir ki? Nasıl bulacağız? Hiç çalmadım gibi bir sorun yaratabiliyor. Oysa ki re bemol neyin bemolüdür? Re'nin bemolüdür. O zaman re nerede olabilir? Bir kere re boş tel zaten. Ya da re bemol nedir aynı zamanda? Do diyez sesidir. Do'yu biliyorum ben zaten. Do burada, do re bemol buradaymış o zaman gibi küçük küçük mantıklar yürüterek de notaların yerlerini bulabilirsiniz. Açık tellerin isimlerini biliyor olmanız bu konuda önemli. Hangi notayı bulmak istiyorsanız açık tellerden yola çıkacaksınız. Bir de dediğim gibi bir oktav gamı biliyor olmanız çok önemli. Şimdi geldik la sesine. Şimdi boş teli biliyorum ben. Bu la sesinin doğruluğunu tuner'la kontrol edebilirsiniz. Bir de kendi kulağınıza güvenerek ve ud'dan yardım alarak. Şimdi akortlu bir enstrüman olduğunu tabii ki varsayıyoruz. La sesini bir kontrol etmek istiyorum. La sesini nasıl kontrol edebilirim? Şimdi bunu yapacağım ve bütün ud'da da bu geçerli olacak. Her telde bunu kullanabileceksiniz. La dedik. Şimdi bunun doğru olup olmadığı şöyle.
çalmadığınızı anlayabilirsiniz. Tabii bu ince ayarlarda yine biraz pesim. Biraz tizim. Gördüğünüz gibi la'ya göre ben genelde hani bir şey çalarken hop hemen la'yı kontrol ederim, öyle girerim. Yani perdesiz bir enstrüman olduğu için yani şunu hiçbir zaman önermiyorum. Bir parçaya öğrenci mesela çalışmış, direkt şöyle çalıyor. Hayır, ilk önce duracağız. Bir kere neydi? Donuma bakacağız, ritmine bakacağız. Sonra sesi kontrol edeceğiz, sonra parçaya gireceğiz. Sesi kontrol etmeniz, yani 20 sene sonra sesi kontrol edin, 5 sene sonra sesi kontrol edin. Bu yeni başlamakla alakalı değil. Perdesiz bir enstrüman çalıyorsanız sürekli bir kontrol etmeniz gerekiyor. Çünkü akort sürekli bozulabilecek bir şey. Konsere başladığında da yani herkes biri hani la sesi verir ve herkes kontrolünü ya da işte neva sesi verilir ve kontrolünü yapar. O yüzden siz de her zaman parçaya girmeden önce bir akordunuzu zaten yaptığınızı varsayıyorum. İlk seste bu kontrolü yapabilirsiniz. Bu şöyle aklınızda kalsın. En alt telde sol telinde, ikinci parmak birinci pozisyondaysanız la veya ikinci pozisyondaysanız birinci parmağınıza gelip la, boş tel yani bir tel atlayarak kontrol edebilirsiniz. Aynı şekilde re telinde mi, boş tel mi ile kontrol edebilirsiniz. Aynı şekilde üçüncü teldeki si, boş tel si ile kontrol edebilirsiniz. Mi telinde fa diyez, boş tel fa diyez ile kontrol edebilirsiniz. Buradan daha fazla tel olmadığı için bunu bu şekilde kontrol etmesiniz de olur. Zaten diğerleri doğruysa yaklaşık olarak doğru bir bölgede olduğunuzu söyleyebilirim. Genellikle bu sesi kontrol ettikten sonra da diğer seslerinizi aşağı yukarı doğru basıyor olacaksınız. Tabii ki ud'a başladığınızda çok yakın basmak gibi bir problem olabiliyor. Şöyle gibi, maalesef ud bu kadar yakın basılan bir enstrüman değil. Hatta 1-2 daha açık, 2-3 daha kapalı, 3-4 biraz daha açık. Yani o kadar da eşit değil. 1-2 açık, 2-3 kapalı, 3-4 açık. Şöyle bir el hizası düşünebilirsiniz. Lütfen bunları böyle birbirine yapışık basmaya çalışmayın. O yüzden yine diyorum, tünerle çalışırsanız bu probleminizi de çözersiniz. Çünkü siz çalarken şu yakınlıkta çalıyorsunuzdur ama aslında doğru sesler şu uzaklıktadır. Bu yüzden buna da dikkat etmeniz gerektiğini söyleyebilirim. Evet, şimdi dersimize alıştırmalarla devam edelim. İkinci pozisyonda yine ben Mutlu Torun'un Gelenekten Geleceğe kitabından devam edeceğim. Burada 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 bu sol teli üzerinde la ve si bemol yani sümbüle dediğimiz perde üzerinde icralar yapacağım. Siz de benimle beraber tekrar edersiniz kitabınızı aldıktan sonra. 23 numaradan başlıyorum. Kontrolümüzü yaptık. İkinci pozisyondayız. Birinci pozisyonu, ikinci pozisyonu nasıl bulacağınızı daha önceki dersten de yine bulabilirsiniz. 23. Çalarken çok önemli bir nokta geldi aklıma. Parmak kaldırmayın. Şimdi bu parmak kaldırma olayını birazcık detaylandırmak, açıklamak istiyorum. Bu çok önemli bir konu. Ud metodunda da zaten 24. 25. alıştırmada ve birçok alıştırmada parmak kaldırmamanızla ilgili notlar göreceksiniz. Ben bu konuyla ilgili birazcık size aydınlatayım. Bu parmak kaldırmama meselesi nedir? Parmak kaldırmama meselesi aslında sizi birazcık size zaman kazandırmak için yapılan ve aynı zamanda ud sustain'li bir enstrüman olmadığı için, yani uzayan bir enstrüman olmadığı için, yaylı bir enstrüman olmadığı için bu tür telli enstrümanlarda daha uzun ses basmak isteriz. Sesin uzamasını isteriz. Bu sebeple de
sesler arasında tın 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 gibi böyle kesik kesik duyulmasını istemiyoruz. Bu sebeple de sesi uzatabildiğimiz kadar uzatmalıyız. Ben ilk udu seçerken de bahsettiğim gibi rezonans çok önemli, udda sesin uzaması çok önemli demiştim. Tam da bu noktayla aslında kesişiyor bu konu. Şimdi boş yere parmak kaldırmamızın olayı bir şu. Neden bulduğunuz bir notayı tekrardan kaldırıp tekrar arayasınız? Hele ilk başlarda. Zaten o sesi bulmak için zorlanmışsınız. Doğru bir ses basmak için. Tam doğru sesi buluyorsunuz. Diğer tarafa gidiyorsunuz ve kullanmayacağınız halde bu parmağı kaldırıyorsunuz. Sonra tekrar bu parmağı işiniz düşüyor. Ve tekrar burada ses arıyorsunuz ve yalnız ses basma olasılığınız da artıyor. Bu yüzden gereksiz bir hareket. 1. 2. Ses kaldırdığınızda udda sesin uzamasını engelliyorsunuz ve kısa kısa seslerin duyulmasına sebep oluyorsunuz. Bu yüzden de istemiyoruz. Şimdi örnek verirsek bu 24. alıştırmayı çalarken bunu fark ettim. O yüzden bir durmak istedim. Şimdi başladım alıştırmaya. Şimdi genelde çalanlar şöyle çalıyor. Nota ile işi bittiği anda parmağını kaldırıyor. Şöyle yani. Oysa ki mantığımız şu. Gerekmedikçe parmaklarımızı kaldırmayacağız. Gerekmiyorsa, yani bu parmağa ihtiyacım yoksa bu parmak burada bütün parça boyunca durabilir. Tabii ki bir noktada kaldırabilirsiniz ama özellikle aynı ölçü içerisinde sesin uzamasını kesme durumunuz varsa lütfen kaldırmayın. Örneğin birazcık daha yavaş çalayım, anlayacaksınız. Şimdi sol sol la la re re dedim ama la la re re kaldırsaydım, şimdi kaldırmadığımda la la re re'nin üzerine ses olarak biniyor. Ve sonra da bir daha la la geldiğinde la la re re la la bütün sesler birbirinin üzerine biniyor ve bu sesler uzuyor. Birleşiyorlar ve uzuyorlar. İşte tam olarak elde etmek istediğimiz şey bu. Elde etmek istemediğimiz zamanlar da var. Bunlar esler gibi susturmamız gereken. Size biraz bahsetmiştim. Klavyeye parmaklarımızı kapatıyoruz ve susturuyoruz. Ama genel olarak uzamasını istiyoruz. Bu yüzden de parmaklarınızı lütfen ve lütfen gereksiz kaldırmayın. Şimdi şu örnekte olduğu gibi. Şimdi sol sol la la re re la la dedim. La la çaldım. Re re'ye geçtim ama tekrar la la gelecek. Bu yüzden yani bu parmağı kaldırmamın bana hiçbir yararı yok. Zaten hiçbir şey hareket ettirmezsem zaten o sese geri geleceğim. Bunu sadece bu ölçüyle düşünmeyin. Bu bütün saz semalerinde, peşrevlerde, ileriye dönük ne çalarsanız çalın. Bu kulağınıza küpe olsun lütfen. Bu parmağınızı kullanmayacaksanız kaldırmayacaksınız. Bir daha yapalım. Bakın yine kullandım. Bir daha yapalım. Bu sefer kaldırayım. Bakın kaldırdın, indirdin, bir daha kaldırdın. 3 tane hareket yapmış oldum ve sesi yanlış basma olasılığınız var. Bu yüzden bundan kaçının. Şimdi diğer alıştırmaları da yine parmak kaldırmama ya dikkat ederek çalacağım. Lütfen siz de böyle çalın. Fark etmişsinizdir. Şimdi de bunu parmak kaldırarak çalacağım. Belki bunun arasındaki farkı fark etmemiş olanlarınız olabilir, fark edenler olabilir. Ama yavaş bir şey çalıyorsanız biraz daha ileride bunu gerçekten anlayacağınızı düşünüyorum. 26'ya devam ediyorum.
29 devam. Muayyer la perdesiyle ilgili çalışmalar yaptık. Şimdi sümbüle perdesiyle devam ediyorum. Şu gelecek yani si bemol yani la diyez. Değil mi? 28. Bir de bu 28 ile ilgili şu değil. Yine parmak kaldırma konusu. Yani ikinci parmağa basıyorsam birinci parmağı da utta basıyorum. Üçüncü parmağımı basıyorsam birinci parmağım ve ikinci parmağımı da utta basılı tutmaya çalışıyorum. Buna gayret gösteriyorum. Başka şeyler yapmam gerekiyorsa bunları kaldırıyorum ama yine şu görüntüyü istemiyoruz çünkü. Yani şu değil. Yine çünkü gereksiz vakit kaybı. Şimdi siz si bemol çaldınız. Parmağınız da burada. La basana kadar zaten vakit geçecek. Belki bu kadar vaktiniz yok. O yüzden ritmi kaçıracaksınız vesaire gibi bir problem yaratacak. Bu yüzden yine parmak kaldırmama olayı devam etmekte. 29. Yine lasi dediğimde şu değil. Parmaklarımı tutuyorum. Tut. Neden kaldırayım? Gereksiz hareket yapmıyoruz. 31 numara. 31 numarada yine parmak kaldırmamaya dikkat ediyoruz. Özellikle ikinci ölçüde ve ikinci satırın ikinci ölçüsünde bir daha deminki alıştırma, 30. alıştırmada gördüğümüz küçük yapılar var. Şu değil. Pardon. Parmakları kaldırmıyoruz. İkinci satırdakine de tutuyorum. Yani şu değil. Tutmaya dikkat ediyoruz. 4. dersimiz de bu şekilde sonlanıyor. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.